Merhaba arkadaşlar. Bugün iş yeri için bir Rode Wireless Go mikrofon aldım. Aslında bu ürün çıkalı 2 yılı geçti ama halen aktif olarak satılıyor. Düşünenler varsa diye bu ürün için bir inceleme videosu çekmek istedim. Öncelikle kutuya baktığımda oldukça küçük olduğu dikkat çekiyor. Fiyat etiketini üzerinde unutmuşlar. Bugünkü fiyatı 2550 TL. Kutu içeriği ve mikrofonun özellikleri kutunun çeşitli yerlerinde yazıyor. Hadi şimdi açıp içine bakalım. Kutuyu açmakta biraz zorlandım. O yüzden makasla kestim. Bu kağıdın ne olduğunu pek anlamadım. Kutuyu açar açmaz içinden fırlayan ilk şey rüzgar önlemesi için yapılmış ölü kedi denen aparat. Bir adet de yedeği var bu rahmetli kedinin. Bir adet kamera bağlantısı için SC4 kablo çıktı. Bir adet küçük ve şık bir çantada kutuda yer alıyor. Küçük bir kullanım kılavuzu da koymuşlar. Bu SC4 kabloyu ölü kedilere ayrıca deneyip size bilgi vermeyi düşünüyorum. Mikrofonumuzun alıcısı ve vericisi. 2 adet de şarj için USB Type-C kablo koymuşlar. Hem alıcı hem verici bu Type-C kablolarla şarj oluyor. Şarj voltajı 5 volt. Yani bir telefon adaptörüyle şarj edebilirsiniz. Ayrıca bu kablolarla bilgisayara bağlanıp yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Alıcı ünitesini üzerindeki küçük ekrandan ayırabilirsiniz. Bu ekranda ses seviyesi ve şarj durumunu görebiliyorsunuz. Vericinin şarj durumunu da alıcı üzerindeki ekrandan görüyorsunuz. Şöyle parçaları bir araya getirip toplu hatıra fotoğrafı çektirelim. Toparlarsak bir çanta, bir alıcı, bir verici, 2 ölü kedi, 2 Type-C kablosu ve SC4 kablosu paketten çıkıyor. Yalnız hoşuma gitmeyen bir durum var. Cihazlar açılmıyor. Muhtemelen pilleri boş. Bu tür şarjlı cihazların boş pille bekletilmesi pillere zarar verebilecek bir ayrıntı. Cihazların ikisini de full şarj ettim ve yaklaşık 3 saat sürdü. İlk sefer olduğu için belki bu kadar sürmüştür. Pil ömürlerinin kullanım süresi olarak 7 saat olduğu özelliklerinde belirtiliyor. Hoşuma gitmeyen bir durum daha var. Kutudan çıkan SC4 kablolarını telefonla kullanamıyorsunuz. Sadece kameralar için. Cihazı telefona bağlamak için 200 TL civarında satılan başka bir kablo daha almanız gerekiyor. Veya ucuz yolla çözümünü de videonun en sonunda anlatacağım. Ama kutudan direkt telefon desteğiyle çıkmaması kesinlikle can sıkıcı bir durum. Cihazın kullanımı oldukça basit. Ekranı olan alıcı üniteyi kameranıza SC4 kablosuyla bağlıyorsunuz. DSLR kameraların üstündeki mikrofon ve harici flash yuvalarıyla uyumlu alıcı ünitemiz. Verici ünite ise isterseniz kendi mikrofonuyla isterseniz üzerinde bulunan 3.5 mm jack'ına bağladığınız başka bir mikrofonla kullanıyorsunuz. Alıcı ünite vericiden gelen sesi kablosuz olarak alıp kameranıza iletiyor. Bu iletişim için 2.4 GHz bandından kablosuz bağlantı kuruyor. Cihazın olumlu özellikleri her ne kadar verici ünitesi bir yaka mikrofonu için biraz büyük olsa da kablosuz bir mikrofon için iki parçada oldukça küçük. Ses denemesini ayrıca yapmaya gerek yok. Bu videonun tamamı bu mikrofonla kaydedildi. Sizin yorumlarınız nasıl olur bilmiyorum ama ben ses kalitesini oldukça beğendim. Zaten kalite bu markadan beklenen bir özellik. Ölü kediyi de kullanacağımı söylemiştim. Buna hangi psikopat ölü kedi ismini yakıştırdı onu da çok merak etmişimdir. Bu videonun tamamının sesini ölü kedisi olarak kaydettim. Şimdi bu aparatı takıyorum. Evet, aparatı takınca da sonuç bu. Siz pek değişiklik hissetmemiş olabilirsiniz. Ancak bu aparat zaten rüzgarlı ortamlarda oldukça işe yarayan bir aparat. Şimdi aparatı çıkarıp incelemeye devam edelim. Cihazın alıcı ünitesinde 3 adet düğme bulunuyor. Üstteki düğme açıp kapama düğmesi. Basılı tutarak kullanıyorsunuz. Sadece basıp çekerseniz ekranın aydınlık mı kalacağını yoksa kararacağını mı ayarlıyorsunuz. Alttaki düğmelerden DB işaretli olan ses ayarı düğmesi. 3 ayrı ses yüksekliğinde kayıt yapabiliyor. Diğer düğme ise vericiyle eşleşmeyi başlatıp sonlandırıyor. Alıcı ünitede şarj için bir adet USB Type-C girişi, bir de kamera veya bilgisayara SC4 kablosunu bağlamak için 3.5 mm giriş var. Alıcı ünitenin ekranında kendi şarj durumunu görebiliyorsunuz. Alıcı ünitenin kodu RX. Hemen yanında TX ismiyle vericinin şarj durumunu da gösteriyor. İkisinin ortasında az önce bahsettiğimiz ekran aydınlatma ayarının güneşe benzeyen simgesi var. Alt satırda vericiden o alandan ses seviyesini gösteren bir bar bulunuyor. Onun altında ses kayıt yüksekliğini gösteren bir seçenek. Dediğim gibi 3 ayrı seviyede kayıt yapabiliyorsunuz. Alt sağ tarafta ise vericiyle kurulmuş kablosuz bağlantının seviyesini gösteren bir sinyal göstergesi bulunuyor. Özelliklerine göre menzili 70 metreye kadar çıkabiliyor diyor. Ama bu tabii ki apaçık bir alan için geçerli. Araya duvarlar vesaire girdiğinde bağlantı kesilebiliyor.
Evde karşı karşıya kullanıldığında pek bir sorun yok. Cihazın verici ünitesine geçersek üzerinde tek bir düğme bulunuyor. Açıp kapama düğmesi. Yine basılı tutarak kullanıyoruz. Onda da yine şarj için bir adet Type-C girişi var. Harici mikrofonu takmak için 3,5 mm girişi de bulunuyor. Kendi üzerinde de bir mikrofon zaten mevcut. Mikrofonun hemen yanındaki mavi ışık şarj durumunu gösteriyor. Onun hemen yanındaki mavi ışık ise alıcıyla bağlantı kurulduğunda yanıyor. Özet geçersem, aklıma gelen bütün özelliklerini size anlatmaya çalıştım bu videoda. Benim en çok hoşlandığım özelliği ise ses kalitesi oldu. Gayet tatminkar. En çok rahatsız eden yönü ise kutudan çıkan kablo ile telefonları kullanamamak oldu. Ben telefonda kullanmayacak olsam da bu gerçekten büyük bir eksi. Kutudan çıkan SC4 kablosunu direkt olarak telefona bağlayalım örneğin. Gördüğünüz gibi bağlandığı anda telefon bir tepki vermiyor. Oysa harici mikrofona geçildiği uyarısı vermesi gerekirdi. Denemelerimde ise sesin halen telefonun kendi üzerindeki mikrofondan alındığını görüyorum. Telefonun kendisine vurunca ekrandaki ses patlamalarını görebilirsiniz. Bu sorunun nedeni SC4 kablosunun çıkışlarının TRS tipinde olması. Telefon kulaklık girişleri ise TRRS tipinde jacklara ihtiyaç duyarlar. Bunun asıl çözümü Rode'un SC7 kablosunu satın almak. O ise 200 TL civarında satılıyor. Bu SC7 kablosunu SC4 kablosunun yerine kullanırsanız telefonunuzda direkt olarak mikrofonu kullanabilirsiniz. SC7'nin siyah jackını Rode alıcısına, gri jackını ise telefonunuza takıyorsunuz. Ben SC7 kablosuyla testleri yaptım. Telefonunuz otomatik olarak mikrofonunuzu kullanmaya başlıyor. $20 TL'lik ikinci bir çözümü de var. İnternette kulaklıkları notebooklara bağlamak için bir aparat satılıyor. Bu aparatın üzerinde hem mikrofon hem de kulaklık için 2 tane TRS tipinde giriş var. Çıkışı ise TRRS tipinde. SC4 ile bu aparatın çıkışlarının farkını üzerlerindeki siyah çizgi sayısından anlayabilirsiniz. TRS tipindeki 3,5 mm soketlerde 2 siyah çizgi, TRRS tipindekilerde ise 3 siyah çizgi bulunur. Bu tiplerin ayrıntılarına girmeyeceğim. Başka bir video konusu. Rode mikrofonu bu aparat üzerindeki mikrofon girişine takıyorum. Aparatın ucunu ise telefona takıyorum. Takar takmaz harici mikrofon algıladığını telefon ekranındaki uyarıdan anlıyorum. Şimdi bir de test edelim. Mikrofona her vurduğumda Rode'un alıcı ünitesindeki ses patlamasını görebilirsiniz. Aynı ses patlamasını telefonun üzerindeki grafikte de görüyorum. Rode'u ucuza bu şekilde telefonunuza bağlayıp kullanabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz beğendiğinizi sanıyorum. Bunu videonun altındaki beğen düğmesine de tıklayarak sonuçlandırırsanız kanala da katkı yapmış olursunuz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.